Merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir videoda birlikteyiz ve yeni bir arttırma ve eksiltme ile sizlerle birlikteyim. Bu videomda amigurumi'de nasıl arttırma ve eksiltme yapılır onu göstereceğim. Yalnız bir önceki videomda size amigurumi'de sihirli halkayı göstermiştim. Bunun da anlatımlarda tanımı SH harfleriyle gösterilir ve buna sihirli halka olarak biz anlarız. Örneğin sihirli halka 6x yazar arkadaşlar tariflerde. Bu ne demektir? X ne demekti? Sık iğneydi. Yani sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapın demek oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bırakıp size arttırmayı göstereceğim. Tabi arttırmanın da size şeyini anlatayım. Harflendirmesini önce. Arttırma tanımlarda V harfiyle gösterilir. Tabi bunlar İngilizce kökenli olduğu için İngilizceden geliyor. Eksiltme de A harfiyle gösterilir. Yani İngilizcelerini de size söylerim ama şimdilik daha anlaşılır olması için bu şekilde yapıyorum. Sonra özel bir video, yine terimler ve İngilizceleriyle ilgili bir özel video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen yeni bir sıradayız ve yeni bir sıraya geçerken sizlere iki yöntem var amigurumi'de. Birincisi şöyle piyasada satılan şu şekilde kullandığımız sıra başı işaretleme iğneleri var. Çengelli iğneler var. Diğer yöntemde yine bu renk olabilir. Tabii şu an bu renk iplik kullanmak pek mantıklı değil. Şöyle diyeyim size. Bir beyaz iplik kullanalım. Farklı renk iplik kullanmamızın amacı sıra başımızı örerken ipliklerimiz karışmasın diye farklı renk kullanırız. Daha mantıklı olur. Veyahut da bazı ustalaşmışsanız, eğer elinizde örüyorsanız ustalaşmışsanız şu iplikle de devam eden arkadaşlarım var sıra başlarını işaretlemek için. Ben size şimdi anlaşılır olmak ve kolay olmak için farklı bir renk tavsiye ediyorum. Şurada tığımın hemen dibine yerleştirdim. Bu benim sıra başım arkadaşlar. Ve ilk gördüğüm ilmek şurası. İlk ilmeğin içerisine girip bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Ben yeni sıramdayım. Şimdi size ne söylemiştim? Sihirli halka 6x. Şimdi 6x yaptıktan sonra sıramı birleştirdim. Bir sonraki anlatımda şöyle söyler arkadaşlar. Birinci sırada şöyle bir anlatım vardır. Sihirli halka 6x. 2 numarada ikinci sırada da şöyle bir anlatım vardır. 6v eşittir 12x der anlatımda size. Bu ne demek? 6 tane arka arkaya yapılan arttırma ve sıra sonunda elinizde 12 tane düz sık iğnenin olması gerektiğidir. Şimdi bu sırada ne yapacakmışız arkadaşlar? Her ilmeğin içerisine 2 tane batacakmışız. Şimdi ben bu ilmeğin içerisine bir tane battım sık iğne. Şimdi aynı ilmeğin içerisine giriyorum ve yine ikinci sık iğnemi yaptım. Yani bir tane arttırmış oldum arkadaşlar. Bir ilmekten 2 ilmek çıkmış oldu. Sıradaki yandaki ilmeğimin içerisine girdim. Bir sık iğne yaptım ve aynı ilmeğin içerisine bir daha battım arkadaşlar. Yine arttırdım. Yani gördüğünüz gibi 2 ilmek kullandım ve şu an 4 tane sık iğnem var. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3. ilmeğe geçtim. Şurada hemen sıranın yanındaki ilmeğin içerisine girdim. Ve yine aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Örülüş bu şekilde ve arttırmış oldum. Gördüğünüz gibi orada oluşan aslında bir V harfine benzeyen bir işaret. Şimdi 4. ilmeğimin içerisine 2 tane sık iğne yapacağım. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Şöyle. 5.deyim arkadaşlar. 5. ilmeğimin içerisine 2 kere sık iğne yapıyorum. Şöyle. 5 oldu ve sıra sonundayım. Bu sırayı arttırım yaparak bitirdim. Başladığım yerdeyim, gördüğünüz gibi beyaz ipliğe geldim. Beyaz ipliğimi çıkarıyorum ve bir üst sıraya alıyorum. Şimdi
Eğer şu iğneyi kullanmak istiyorsanız sıra başı olarak yapmanız gereken, bunu kullanmak yerine sıranın ilk ilmeğini örmek, birinci ilmeğini örmek ve ilk ilmeği bir saniye, iğnemi düşürdüm arkadaşlar, hemen geldim. Tek elle, tabii ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. İlk ilmeğimi şöyle göstereyim. İlk ilmeğimin içerisine şu şekilde girdim ve iğnemi kapattım. Bu da benim sıra başımı yine aynı şekilde işaretlemiş olduğumun göstergesi. Arttırma bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazdan eksiltmeye geçelim. Onu anlayabilmeniz ve görebilmeniz için örgümü biraz büyüteceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sırada eksiltmemiz vardı. Örgümü birazcık büyüttüm sizin için. Eksiltmeyi görebilmeniz için. Eksiltmeyi de yine şöyle örgümü göstereyim. Her ilmeğin 2 tane lobu var arkadaşlar. Yani 2 tane teli var. Gördüğünüz gibi her ilmeğin 2'şer telden oluşuyor. Şöyle şuradan gösterirsem tam anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi 1, 2. Aslında bunların isimleri var. Şu aşamada kafanızı karıştırmak istemiyorum ama eksiltme yaparken eğer benim gibi böyle düz yüzeyden örüyorsanız, bir de bunun tersler örümü var arkadaşlar. Yüzeyden örüyorsanız eksiltme şu şekildedir. Önce önümüzdeki birinci ilmeğin ön lobu diyoruz. Yani bunun aslında tanımı bu. Ön tele giriyoruz, ön loba giriyoruz. Sonra yanındaki ilmeğin ön lobuna giriyoruz ve ikisini birlikte çekiyoruz ve yine sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde 2 tane ilmeği bir ilmeğe düşürmüş oldum. Yani eksilttim arkadaşlar. Aynısını tekrarlıyorum. Yine sıradaki sık iğnemin ön lobuna girdim. Ön teline yani. Sonra bunu tığımdan çıkarmadan şöyle bir el hareketi yapıp yanındaki ilmeğin ön lobundan çıktım. İster böyle alın, ister böyle alın. Şunu söyleyeyim ben size. Eğer ilmeklerinizi ters, çaprazdan düşürmek istiyorsanız ipliğinizi şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. Çapraz sık iğnesi yapmak istiyorsanız ip altta, tığ üstte. Düz sık iğne görüntüsü olsun istiyorsanız ip üstte, tığ altta olmalı. Ben ikisini de kullanıyorum. Şimdi iki tane lobu da aldım. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi ikisini birlikte çektim arkadaşlar. Yine yapıyorum. Bir tane ön tele girdim, loba girdim. Yanındaki sık iğnenin lobuna girdim ve ikisini birlikte çektim ve sık iğnemi kapattım. Son bir tane daha videomu bitiriyorum arkadaşlar. Girdim, yanındaki ilmeğin ön lobuna girdim ve kapattım. Arka arkaya ne yaptım aslında arkadaşlar? Arka arkaya 3-4 tane kesme yaptım. Yani bunu da mesela şöyle gösterirler. Şöyle şurada yazıyorum. Mesela derler ki 4A. Bunu gördüğünüz zaman 4 tane arka arkaya keseceksiniz anlamındadır. 4 tane ikili ne yapar? 8 ilmek yapar. Aslında 8 ilmeği 4 ilmeğe düşüreceksiniz de anlamındadır. 4A yazıyorsa 4 tane arka arkaya bu yaptığımı deneyeceksiniz, tekrarlayacaksınız demek oluyor. Eksiltme de bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu ve emeklerimi boşa gitmesin istiyorsanız beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram sayfamı tekrarlıyorum. Deryacı_orguler_. Bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın lütfen.